Bugün Arjantin'e gelirken ilk geldiğinizde neler yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz, nelere öncelik vermelisiniz? Bunlarla ilgili bir video yapmak istedik. Bu anlatacaklarımın %100'ünü biz bilmiyorduk. Yani böyle de bir bilgi bulamadık daha doğrusu. Yani biz de burayla ilgili videolar izledik. Araştırmalar yaptık. Ama yani denk gelmedik diyeyim. Şimdi burada havalimanından itibaren yapmanız gereken şeyler var. Yani burada daha rahat etmeniz için, kendinizi maddi anlamda zarara uğratmamanız için bir takım şeylere öncelik vermeniz gerekiyor. Arjantin'e gelirken yanınızda benim tavsiyemdir 35-40 dolar bozuk dolar getirmeniz. Eğer havalimanında dolar bozdurmak isterseniz havalimanında resmi kur üzerinden dolar bozduracağınız için zarar etmiş olacaksınız. Şehir merkezinde bozduracağınız paradan çok daha düşük bir rakamı döviz bozdurma işlemi yapmış olacaksınız. O yüzden benim tavsiyemdir havalimanından eğer taksiyle şehir merkezine gelecekseniz saat zaten 11 oluyor uçaktan indiğinizde. Valiziniz çoktur. Yükünüz ağırdır veya kalabalıksınızdır. 3-4 kişisinizdir. Uber'i kullanabilirsiniz. En rahat o şekilde gelirseniz. Ama Uber kullanmıyorsanız da havalimanının hemen dışında taksiler var. Havalimanının otoparkında. Onlara gideceğiniz adresi söyleyip fiyat sorup pazarlık yapıp o şekilde gidebilirsiniz. Pazarlık yapmadan, fiyat sormadan taksiye binmeyin. Yüksek ihtimal dolandırılma ihtimaliniz olabilir. Bunun için o taksiye vereceğiniz tutar kadar ortalama 35-40 dolara şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Yanınızda bir 40 dolar, olmadı bir 50 dolar bozuk olursa en azından paranızı havalimanında düşük kurdan bozdurmamış olursunuz. Evet, şimdi bilgilendirme videosu çekiyordu. Yürürken terlik onu üzerime pisledi. Yani kısmetim beni her yerde takip ediyor. kuşlardan yana şanslıyız. Artık talih Elime kuşu geçen mu? pek bir şey yok ama kendimi avutayım bu şekilde. Şanslı hissediyor kendi. Şimdi havalimanında indiğiniz zaman Ezeiza Havalimanı'nda Open 25 HS yazan marketler var. Küçük büfeler. Bunlar 24 saat açık. Bunlardan şehir ulaşımında kullanmak üzere Sube kart temin edebilirsiniz. Oradan içine bakiye de yükleyebilirsiniz. Eğer yüklenecek bakiye limitleri yoksa şubenin içerisinde havalimanında bu işlemi yapabileceğiniz küçük makineler var. Güvenliklere sorup o işlemi yapabilirsiniz. O şekilde toplu taşımayla şehir merkezine kalacağınız yere gelebilirsiniz. Şimdi yanınızda getirdiğiniz dövizleri Florida Caddesi'ndeki kambiyo bürolarından bozdurabilirsiniz. Orada size seslenen kişileri hesap makinesini açıp işte 100 dolar kaç peso diye sorup pazarlık yapabilirsiniz. Kambiyocu geldi. Dükkan olmayan ayaküstü yerlerden olabildiğince para bozdurmaya çalışmayın. Genelde böyle pasajların içerisindeki, galeriyaların içerisindeki dükkanları tercih edin. En azından bir problem yaşarsanız, yani parada bir problem olursa dönüp konuşabileceğiniz muhatap birisi olsun. Ben çok kişiden para bozdurdum. Uzun zamandır aynı kişiden bozduruyorum. O sayede yani birbirimize karşı oradaki adamla bir güven oldu. Geçen gittim, dedi ki 540, dedim 545. En son 542'den dedi tamam gel 542'den yapalım. O şekilde 3 aşağı 5 yukarı bir pazarlık yapılabiliyor. Gelirken yanınızda getirdiğiniz doların yüzlük banknot olmasına dikkat edin. Şimdi burada para bozdururken
Yani her yerde aynı mı bilmiyorum ama sorduğum birkaç yerde hep bu şekildeydi. 100'lük banknotla bozukların, 50'lik, 20'liklerin fiyatı, kuru aynı değil. Yani bu bilgi aklınızda olsun, ona göre gelin. Elinizde döviz, dolar varsa özellikle bozukluk taksiye vermek için veya işte acil durumlarda kullanmak için belki bir 40 dolar, 50 dolar yanınızda bulundurun. Geri kalanını 100'lük banknot halinde yanınızda getirin. 10.000 dolara kadar getirebiliyorsunuz. 10.000 doların üzerinde beyan edip pasaportunuza işletmeniz lazım. O biraz sıkıntılı bir süreç. Aklınızda olsun, 10.000 dolara kadar yanınızda getirebiliyorsunuz. Şimdi Buenos Aires'e geldiğiniz zaman sim kart almak isterseniz burada en bilindik 3 tane hat var. Bunlar Movistar, Personal ve Claro. Bunlardan birini alabilir, kullanabilirsiniz. Arjantin'e geldiğinizde konaklamak için otellerde, Airbnb evlerinde, apartlarda ve kiralık dairelerde konaklama yapabilirsiniz. Otel konaklaması için Booking.com ve Hotels uygulamasını kullanabilirsiniz. Airbnb'yi kullanabilirsiniz, Airbnb uygulamasını. Ev kiralamak isterseniz de Argenprop, Zonaprop, Mercado Libre, Facebook Marketplace sayfalarını kullanabilirsiniz. Otelde ilk geldiğimizde başımıza gelen bir konuyu anlatayım. Ödemeyi nakit olarak yapmak istedik. Resepsiyondaki görevli arkadaş, ödemeyi Türkiye kredi kartıyla yaparsak belli bir oranda indirim olacağını belirtti. Vergi indirimi. Normalde 130-140 dolar vereceğimiz otele 110 dolar vermiş olduk bu sayede. Arjantin'de marketten alışveriş yaparken burada genellikle en yaygın marketler Carrefour, Dia ve Koto marketler. Bunlarda dikkat etmeniz gereken şöyle bir durum var. Şarküteri bölümündeki salam, sucuk, sosis ürünlerinin %99'u domuz ürünü ihtiva etmekte, içermektedir. Bilginiz olsun. Google Translate'ten kamera kısmını açıp ürünlerin içerik kısımlarını okuyabilirsiniz. Ben o şekilde okuyorum ve çok faydasını görüyorum. Tek tek ürünlerin arkasını çeviriyorum veya ön yüzünde içindekiler kısmına kamerayı tutuyorum. Çevrim dışı olarak çalışıyor. O şekilde ürünlerde domuz ürünü olup olmadığını kontrol ediyorum. Direkt domuz ürünlerinde carne cerdo yazıyor. Domuz eti diye yazıyor. Ama dana eti yazıp da ikinci, üçüncü üründe domuz pastırması veya domuz kalçası, domuz butu tarzı yazan ürünler de mevcut. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada helal kasaplar mevcut. Helal kasaplardan et alabilirsiniz. Dediğim gibi ama şarküteri ürünlerinde yani sadece tavuk ürünü bulmak bile çok zor. Hayır. Evet, burası sosyal bir devlet olduğu için eğitim ve sağlık ücretsiz burada. Buraya geleceğiniz zaman kullandığınız spesifik bir ilaç varsa reçetesiyle beraber hani gelmenizi tavsiye ederiz. Burada insanların öğlen uykusu alışkanlıkları var, siestaları. Öğlen belli saatlerde insanlar kepenklerini kapatıyorlar. İçeride görüyoruz onları mesela. Bazen uyuyorlar, bazen uyumuyorlar. Ama ya kesinlikle kapalı oluyor. Yani dinlenmeye geçiyorlar. Bizdeki gibi aman birazcık daha işte çalışma olsun, işte yemek saatinden, mola saatinden de işte feragat ederek işte çalışma gibi bir durum söz konusu değil. Yani kesinlikle dinleniyorlar yani. Onu gördük en azından. Gözümüzde gördük.